Eylem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Gülmisal, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün Kayra da var. Hoş geldin Kayra'cığım. Hoş geldin Kayra. Son dakika misafirimiz. Evet, çok da güzel oldu. Çünkü bugün konuşacağımız konu felsefeyle ilgili ben sorumu da benim paylaşırken Kayra da enteresan bir bakış açısıyla geldi. Dolayısıyla Kayra'nın da dahil olmasını istiyoruz biz bu Ben de sohbete. isterim tabii ki. Çok Peki. teşekkür ederim. O zaman ben şöyle sorarak başlamak istiyorum. Felsefe bir şekilde işte ortaokul, lise yıllarında bizim zamanımızda gördüğümüz bir dersti. Hala görülüyor mu? Liseden itibaren görüyoruz. Görülüyor değil mi? Ve nedense felsefe gereksiz görülür. Ne bileyim sohbet edilirken de böyle biraz fazla derine inildiğinde aman felsefe yapma gibisinden yaklaşımlar olur ve felsefe bir şekilde kapı dışına doğru itilmek istenir. Bu bilinçli yapılan bir şey mi? Çünkü insan düşünceden uzak kalıyor. Yani soru sormakla alakalı bir şeyse eğer felsefe. İnsanların kendi kendine yaptıkları bu sohbetler, derin düşünceler bir şekilde öteleniyor. Bu bilinçli midir sizce? Evet. Aslında felsefi Aristo şöyle anlatıyor. Felsefe insanın soru sorma becerisidir ve insan sürekli bilmek ister. O yüzden sürekli sorular sorar. Bu bağlamda felsefe birçok soruya da cevap arayan bir bilim dalıdır. Ve insanlar kendilerini keşfetmek yolunda ilerlerken hep sorular sorar. Bu neden var? Şu niçin var? Hava niye böyle? Mavi nasıl bir renktir? Gibi çok temel sorulardan başlayarak soru sorarak kendilerini bulmaya çalışırlar. Felsefecilerin, birazdan anlatacağım şey aslında bununla alakalı. İlk felsefecilerin nasıl düşünme eylemini gerçekleştirdikleri üzerine olacak. Yani aslında konular derinleştikçe o derinleşen konuların gerçekliği insanlarda mental açıdan hazır olmadıkları için kabul edilebilir halde değil. Peki bir araya girebilir miyim? Kayra da deminki konuşmasında sanki bu o kadar da derin bir şey değildir gibisinden bir yorum yaptı. Evet, aslında sorumun cevabına değindiniz. Şöyle, felsefe çok derin konular olarak algılanıyor ama günlük hayatta da sorduğumuz sorular aslında bence felsefe niteliği taşıyor. Yani zaten soru sormaktan geçtiği için bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Sizce her soru felsefe niteliği taşır mı? Bence her soru felsefe niteliği taşır. Çünkü felsefe aynı zamanda tüm bilimlerin anasıdır. Ve tüm bilim insanları felsefe dönemindeki, yani antik çağ felsefesindeki hareketlerden sonra yönelmiştir araştırma yapmaya. Mesela bilim, fizik, kimya, biyoloji hep felsefecilerin çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. İlk çağ felsefecileri aslında kendilerini nasıl tanımlıyorlar biliyor musunuz? Doğayı tanımaya çalışan doğa bilimcisi olarak tanımlıyorlar. Diyorlar ki evrenin ana maddesi nedir? İlk soru bu. Bir tanesi diyor ki mesela Thales ilk felsefeci olarak biliniyor. Duymuşsunuzdur. İonya'da Miletli olarak biliniyor. Diyor ki mesela ateştir diyor, topraktır diyor, su diyor. Hep ilk olan şeyin, her şeyin ilk kaynağını sorguluyor. Ve doğayı araştırıyorlar. Toprağı, havayı, suyu araştırıyorlar. Doğal olarak aslında felsefe her şeyin sorusunu arayan. Daha sonra sorular neye dönüşmüş? Siyaset nedir? Devletçilik nedir? İşte ahlak nedir? Etik nedir? Sanat nedir? Gibi birçok soruya da cevap aramış. Yani aslında felsefi bir niteliği olması için henüz cevap bulunmaması olması yetiyor sorunun. Ve aynı zamanda bu metafiziki sorulara da girer mi sizce? Giriyor çünkü felsefe aynı zamanda metafizikle de ilgileniyor. Metafizik bilim dalını oluşturan çok önemli. Mesela Descartes bunlardan bir tanesi. Kant yine bunlardan bir tanesi. Metafizik üzerine düşünmeler adı altında çalışmalar yapmış. Ve bunu matematiksel olarak anlatmaya çalışmışlar. Metafizik felsefenin bir dalı. Kimya felsefenin bir dalı, matematik felsefenin bir dalı, astronomi felsefenin bir dalı. Bu söylediğim her şey antik çağdan, yani ne zamandan bahsediyorum? Milattan önce 600. yıllardan bu zamana kadar hep ola gelen sorulara cevap arayan insanların bilgilerini ekleye sistemik bir halde vücut bir yere getirmişler ve bunlara cevap aramışlar ve bu şekilde bilim oluşmuş, felsefe oluşmuş, sanat oluşmuş. Hepsi yığın teşkil ederek aslında insanlara bir şeyler anlatabilen değerler haline gelmiş hayatımızda. Sonuç itibariyle ilk çağ dönemine baktığımızda denir ki insanlar daha yeni yerleşik hayata geçmiş.
Daha önce nasıldı? Avcı, toplayıcı, mağaralarda yaşayan, ağaç koklarında yaşayan, kafasını sokabildiği, dış tehlikeden kendisini koruyabildiği her yer, her barınak o insanların yaşam alanıydı. Daha sonra insanlar birlikte yaşayabilmeyi deneyimlediler. İşte köyler oluşturdular, sonra kasabalar, sonra şehir devletleri. İnsanlar bir arada yaşamaya başladıkça başka şeyleri düşünmeye başladılar. Çünkü devlet diye kurum, şehir denilen o devlet ortaya çıktıktan sonra, peki devleti nasıl tanımlıyor felsefe biliyor musunuz? Diyor ki insanların kendilerinin ihtiyaçları olan korunma, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için sözel yolla anlaşmış, o zamanlar yazı çok fazla kullanılmadığı için bir araya gelen insanların oluşturduğu bir düzendir. Aslında bir insan kendi isteğiyle diğer insanın korunması altına girmesiyle aslında devlet denen kurum ortaya çıkar. Bir yönetici, bir de yöneten kısım var. Tabii daha sonra işçiler veya işte köleler kısmı da daha sonra ortaya çıkıyor. Felsefenin kelime anlamına baktığımızda ise belki şu an tüm sorduğumuz soruların karşılığını bulabiliriz. Felsefe Arapça kökenli olabilir. Bizim dediğimizi öyle geçmiş. Ama asıl anlamını Aristo kullanmış ve diyor ki hakikat bilgisini sevmek. Şimdi bu hakikat bilgisini sevmek diye algılayabiliriz ama Antik Yunan'da Sofia sözcüğü nasıl algılanıyor, Philo sözcüğü nasıl algılanıyor onu incelemek lazım. Şimdi Sofia dediğimiz şey erdemle eşleştiriliyor. Yani evet bir şeyde ustalık sahibi olmalısın. Yaptığın iş neyse onda ustalık sahibi olmalısın. Aynı zamanda oturmana, kalkmana, cesaretine, her şeyine insanlara örnek olmalısın. Zanaatkarın bir işinde nasıl ustaysa o ustalığını yaşamında da göstermelisin. Ve tüm bunlara sahip olduktan sonra senin yaşamındaki kazanımların, deneyimlerin seni erdemli, bilge ve aynı zamanda o sahip olduğun değerlerle bilgeliği ulaşmaya çalışan, bilgeliği aşmaya çalışan varlık haline getiriyor. Felsefeciler bu bağlamda hakikat bilgisi dediği şey seni sen yapan, yani kendi gerçekliğini ararken kendine sorduğun sorulara cevap verip, deneyimleyip, yaşadıkça sana kazandırdığı farkındalık halinin toplamına aslında diyor. Yani araştıracaksın, soracaksın. Bazıları bunu çok farklı yollarla deneyimlemiş. Nasıl demeye çalışıyorum? Mesela bazıları tamamen dış dünyaya ait ilişkilerini kesmişler. Bir hırka, bir lokma gibi bir yaşam tarzı sürdürüyorlar. Dini inançtan bağımsız bu arada. Ve insanlara diyorlar ki kendi hedonik ihtiyaçlarımızı karşılamamalıyız. Bedenimiz bizi gerçekliği bulmakta engel teşkil eden bir unsur. Biz kendi bedenimizi disipline edebilirsek hakikati bulabiliriz. Ve o dönemdeki insanların anlayışına bakar mısınız? Nasıl bakıyorlar? Bu tarz yaşam sürdüren felsefecileri veya düşünürlere saygı gösteriyorlar ve öğrencileri oluyorlar. Onlarla aynı yolda gidiyorlar. Bir evde yaşamıyor bu insanlar. Sokakta yaşıyorlar. İnsanlar ne verdiyse yiyor. Vermediyse yiyemiyor. Çünkü diyor ki haz bedeni geliştirir ama ruhu zayıflatır. Bu şekilde kendi felsefelerini uç kesimlerde yaşayan insanlar da var. Tabii hedonizm de başka bir felsefe dalı. Yani bedeninin mutlaka zevk almalıdır. Sen zevk aldığın için öğrenirsin, sen zevk aldığın için yaşarsın, zevk aldığın için tadarsın der. Ama bunu ortaya sokan varlık, yaşantısına baktığımızda hani zevk-i sefa içerisinde yaşayan bir insan gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyor. Aksine çok mütevazi, işte bir göz odada, o dönemin çok mütevazi yiyeceklerini yiyen, altında köle bulundurmayan ki kölelik o zaman da çok popüler bir şey. Herkes kendisini bir işçi sınıfı bulunduruyor. Ve kendi işini kendi yapan bir adam. Hedonizmi yanlış anlayan insanlar, yani zevki yanlış anlayan insanlar bu sefer tabii ki saptırıyorlar her düşüncede olduğu gibi. Her şey özgür iradem var, her şekilde, her bir şekilde yaşayabilirim, her bir şeyi yapabilirim biliyorlar. Ve bedenini bu zevk alma duygusundan dolayı zarar dahi verebiliyorlar. Ama halbuki hedonizmin akımını devreye sokan varlık tam tersi bir şey söylüyor.
Evet, insan tatmin etmediği duygularından dolayı sürekli dışarı açık olacak, gözleri dışarıda olacak ve sürekli bir şeyi arar olacak. Ama ne zaman ki tatmin olgusunu yaşadı, o zaman kendi gerçekliğini bulmaya doğru gidebilir. Kendi mentalitesini geliştirebilir, kendi düşüncelerini geliştirebilir, kendi duygularını geliştirebilir, kendisini var olan o bütününe yaklaştırabilir gibi bir görüşe sahip. Tüm bunların yanında felsefenin ortaya çıkış süreci de çok muallak. Mesela diyorlar ki, bir de size söylediğim kabul edilen çağ nedir? Milattan önce 600. yüzyıl. Ben bu tarihi duyduğumda gözlerime inanamıyorum, kulaklarıma inanamıyorum, beynim birazcık şaşırıyordu. Çünkü milattan önce 600. yıl aslında insanların bir şeyleri daha yeni keşfettiği, teknoloji, şu an kullandığımız teknolojiden çok uzak ve düşünme olgusu dedikleri şeyi nasıl ortaya çıkardıklarını dahi anlamakta zorlanabiliyorum. Doğayı sorgulamaları, bunun için zaman ayırmaları, hani hayvan insandan düşünen insana evrilen bir dönemden bahsediyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. O insanların düşünceyi bu kadar derinleştirebilmesinden. Biz günlük hayatta yapacağımız işleri tasarlarız ve bunu yaparken düşündüğümüzü sanırız. Ama düşüncenin üstünde transandantal düşünce dediğimizde felsefecilerin yapmış olduğu işin içine giriyor. Çünkü adamlar yaşadığımız dünyanın dışında bu yaşadığımız dünyayı daha nasıl anlayabiliriz? Nereden geldik? Niçin varız? Güneş niçin doğuyor? Ay niçin tekrar ortaya çıkıyor? Gece ve gündüz nasıl olmuş? Gökyüzünde gözüken bu parlak şeyler ne? Her şeyin kaynağı ateş mi olabilir? Ateş her şeyse o zaman su niye onu söndürüyor gibi. Toprak her şeyse ateş ona niye zarar veriyor? Her biri kendi düşüncesini devreye sokacak birçok akımı gerçekleştirmişler ama bunlar hepsi birikmiş. Hepsi birikmiş. İnsanlığın ortaya çıktığı bu bağlamda mesela Kayra'nın sorusuna ekstra bir cevap verebilirim. İnsanların ne zaman ortaya çıktığı tam anlamıyla bilinmiyor. Ve insan ne zaman felsefe yaptı? Bunun da aslında tam bir tarihi yok. Ama filozof kelimesi veya felsefe kelimesinin ilk kullanıldığı, sahneye çıktığı tarih olarak milattan önceyi söylüyoruz. Bu bağlamda ilk insan daha nesnelerin ismini bilmeyip buna kendince o gırtlağından çıkardığı titreşimlerle bu budur dediğinde bunu tekrarlayarak diğer insan türüne öğretmesi de felsefenin bir yapısı olabilir. Kabul edebiliriz. Bunun yanı sıra hayvan insandan yerleşik hayata geçmiş coğrafyalar da var tabii ki. Orta Doğu mesela bunlardan bir tanesi. Mısır, Babil, Sümerler. Onlarda da yine felsefe akımların olduğunu söyleyebiliriz. Yazının icadından önceki süreçlerde felsefe sadece düzgün konuşma, kendini ifade etme olarak da algılanabilirdi. Ama Antik Mısır'da veya Babil'de, Sümer'de yazının icadı ile birlikte hieroglif veya çivi yazısı gibi birçok tekniklerle insanlar kendilerini ifade etme yollarını bulmuşlar. Kendilerine ait kurallar oluşturmaya başlamışlar. Şimdi bu kurallara baktığımızda yine felsefi bir tarz diyebilir miyiz? Evet, felsefe bunu da içeriyor diyebiliriz. Antik Yunan'da başladığını kabul etmeyen bazı kesimler var ki diyor ki dinler ortaya çıktığı zamanda da insanlar felsefe yapmaya başlamıştır. Örneğin mesela Davud'un ortaya çıkışı veya Musa'nın ortaya çıkışı sürecinde insanlar bu bilgileri alarak felsefe yapmış olarak kabul edilebilirler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yahudi geleneğini sürdüren bazı bilim insanları diyor ki felsefe aslında Antik Yunan'da değil, Yahudilerin ilk inanışların başladığı Kenan iline gitmeleri, Musa'nın ortaya çıkması, Musa'nın öğretisini sokması, Musa'nın sonuç itibariyle baktığımızda Mısır kökenli bir insan ve daha sonra işte kendine ait bir kültü ortaya çıkartıyoruz. Musevilik diyoruz yani Yahudilik diyoruz. Bu da bir felsefe tarzıdır diyebiliyorlar. Bunun dışında doğru mu? Kabul edebilir miyiz? Çünkü orada insanlar Tanrı var mıyı veya tek Tanrı inancını Musa döneminde getirilmiş olduğu için evet felsefenin konusu olabilir. Çünkü felsefe Tanrı'nın varlığını da sorgular. Mutlak varlık nedir der. Tanrı diye bir şey varsa Tanrı neyi kapsar der. Veya zaman nedir der.
veya inanç veya ahlak veya etik bunların neresinde bulunur? Din olmasaydı bu olur muydu? Der. Peygamberlerin sahip olduğu değerlerin felsefik açıdan değerlendirilmesi de mümkün. Yani bir insan sıfırdan bir şeyi devreye sokuyor. Nasıl? Bir yerlerden bir şey duyuyor ve onu yazıyor ve tüm kitleleri, etrafındaki insanları etkiliyor. Nasıl? Kendi düşünüşünü ortaya sokan bir insan olarak kabul edersek, o zaman peygamber dediğimiz varlıklarda, yüce görevlilerde evet felsefeci sayılabilirler bu bağlamda. Ama dediğim gibi buradaki esas olan şey antik Yunan mitolojilerinden bağımsızlaşmak isteyen Yunan halkının, yani şöyle düşün, insanlar artık sıkılmış, mitolojik kavramların insanlara haz vermediği, birçok tanrının olduğu dönemleri düşün Gülcüm. Ve herkes tanrılara hatta tanrıya değil, birçok tanrıya adak yapıyorlar. Ama bir yerden sonra artık o tanrılar onlara cevap vermiyor. Onlara göre. Diyorlar ki o zaman daha farklı bir şey olmalı. Yani doğanın farklı tanrısı var. Ay tanrısı, güneş tanrısı, yıldırım tanrısı, su tanrısı, işte gezegenlerin ayrı tanrıları var ki isimlerini veriyorlar. Neredeler diye sormaya başlıyorlar. Tüm bunların kaynağı ne olabilir? O zaman doğaya yöneliyorlar işte. Mitosların o dogmatik etkilerinden kurtulmaya çalışan Yunanlı insanların yapmış olduğu bir çalışma. Aslında Yunan derken şu an bildiğimiz Yunanistan'ı kastetmiyorum. Yine konuşmamızın başında söylediğim gibi İonya kenti şu an Türkiye'de İzmir ile Gökova arasındaki körfez var ya, arasındaki bölgeye İonya ülkesi deniyor. Ve orada da Milet'te yaşayan Thales'in varlığından bahsediyoruz. Thales de aslında çok zeki bir adam, ticareti kafası çok iyi, yani işte tarımla da uğraşmış. Ama bunları bir tarafa bırakıp daha sonra kendisini tamamen varoluşa adamış, varoluşun nedenlerini aramış bir varlık. Sonra öğrencileri olmuş. İşte Anaximandres gibi varlıklar onun öğrencileri olarak farklı eğitimleri, coğrafi çalışmalar yapmışlar. Sadece biyolojik veya işte doğayı araştırmakla kalmamışlar ve böyle felsefeyi oluşturmuşlar canım benim. Evet, çok keyifliydi yine. Bence de şu an felsefe yapıyor muyuzu bir kez daha söylemem gerekirse aslında günlük hayatta çokça felsefe yapıyoruz. Felsefe değersiz bir şey değildir. Aynı zamanda ya çok basit bir şey de değildir, çok zor bir şey de değildir. Nedenini açıklamak istiyorum. Felsefenin kitaplardaki görüşlerini okumuşsanız lisede, ortaokulda yoktu pardon, lisede, üniversitede veya zevken okumuş olduğunuz kitaplarda kendine has terimleri vardır. İnsanlar bir şeyi tanımlamak için kullandıkları terimleri çokça kullanır. Mesela töz, cevherin kaynağı gibi veya işte a priori bir kavram veya işte fenomenoloji, bir sürü teknik terim var. İnsanlar bunu anlamakta zorlandığı için işte felsefe yapmaya gerek yok diyor veya sıkıcı bulabiliyorlar. Halbuki felsefeyi biz hayatımızın her aşamasında kullanmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ve sürekli görüşler, alışverişler yaparak, kendimize bilgiler aktararak bu felsefenin gelişmesini sağlayacağız. Ama teknik anlamda bir öğreti, bir ekol oluşturmak için felsefenin akımlarını iyi bilmek gerekiyor. Terimlerini bilmekten bahsetmiyorum. Bizler de yeni terimler oluşturabiliriz. Nasıl matematiğin kendine has terimleri var veya doktorluk okuyan birisinin farklı terimleri var, Latince kökenli. Onun da kendine has bir lisanı var. Bir felsefeci olarak şunu yapmayı deneyimlemeliyiz, benim kendi görüşüm. Kendi bildiğimiz olduğu gibi aktarmak yerine eğer insanların daha çok düşünüp, daha çok bir şey idrak etmesinin farkındalık sağlamasını istiyorsak daha basite indirgeyerek çıtır felsefeler yapmalıyız diye düşünüyorum. Çıtır felsefeler efsane oldu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür ederim sağlık. Gülsel'cim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.